Merhaba kıymetli dostlar. Bugün Topkapı Sarayı'ndayız ve sizlerle birlikte kubbe altını yani divanhaneyi konuşacağız. Türk İslam mimarisi terminolojisinde divanhane terimi tanımsal açıdan geniş bir yer tutmaktadır. Devlet yönetim merkezi niteliğindeki saraylarda devlet işlerinin görüşüldüğü, divan heyetinin bir araya geldiği, elçi kabulü gibi bir takım önemli merasimlerin yapıldığı mekanları karşılamasının yanı sıra hanedan mensupları ve devlet ricaline ait saraylarda, diğer taraftan kasır, konak, köşk, yalı gibi geniş kapsamlı konutlarda ev sahiplerinin misafirleri kabul ettiği mekanlar da divanhane olarak isimlendirilebilir. Üstlendiği yönetimsel işlev dikkate alındığında divanhane kavramı tarih sahnesinde rol almış pek çok medeniyette, saray mimarisinde hemen her zaman karşılaşılagelen somut ve aynı zamanda soyut değerleri bünyesinde barındıran bir kavramdır. Tıpkı Türk topluluklarındaki toy, Roma'da senato, Hititlerde de pankuş meclisi gibi düşünebiliriz. Osmanlı saray mimarisine ilişkin divanhaneler hakkında bildiklerimiz Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gitmektedir. Hakkında bilgi edinebildiğimiz en eski Osmanlı divanhanesi Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de yaptırdığı saraydadır. Bu sarayda Cihannuma kasrının içinde bir divanhane mevcuttu. Yine aynı sarayda Fatih döneminde inşa edilen arz odası ve kubbealtı da divanhane niteliği taşımaktaydı. Bugün Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda hemen arkamda gördüğünüz Adalet Kulesi'nin bitişiğinde inşa edilmiş olan Gülümüz Divanhanesi'nin tam arkamda görmüş olduğunuz Adalet Kulesi'nin hemen dibinde yani gölgesinde yer almasının en önemli sebeplerinden birisi de divanhane ve adalet kavramlarının arasındaki sembolik ilişkidir. Yani divanda görüşülen konular, alınan kararlar her zaman ama her zaman adaletin gölgesinde olmak zorundadır. Bugün Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda Adalet Kulesi'nin hemen bitişiğinde yer alan divanhane yani kubbealtı plan şeması açısından Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1525-26 yılları arasında şekillenmiştir. Aynı zamanda hemen yanında görmüş olduğunuz revaklar ve divanhanenin bitişinde bulunan dış hazine binası da yine aynı dönemde yapılmıştır. Bu inşa faaliyetlerinden sorumlu olan kişi ise Vezir-i Azam Pargalı İbrahim Paşa'dır. Fatih döneminin eski divanhanesi bugün Babüssade'nin batı tarafına düşen revakların sonunda yer almaktaydı. Fatih döneminin eski divanhanesi hemen arkamda görmüş olduğunuz duvarın olduğu yerdeydi. Divanhanenin burada olduğunu gösteren restorasyonlarda çıkan temel kalıntıları ve görsel kaynaklar mevcut. Bu görsel kaynaklar döneminde yapılmış olan yağlı boya, sulu boya gibi eserlerdir. Eski divanhane oranlar açısından basık ve gösterişsiz bir yapıydı. Dolayısıyla gelişmekte olan, büyüyen ve güçlenen bir devlet için daha gösterişli, daha prestijli bir divanhane gerekiyordu. Ahşap revaklı ve kırma çatılı olan bu divanhane 19. yüzyıla kadar ulaşmış ve 19. yüzyılın ortalarında yıktırılmıştır. Yeni divanhanenin yapılmasındaki en geçerli kanaat artık eski divanhanenin bir divanhaneden beklenen ihtiyaçlara cevap vermemesidir. Yeni divanhanenin 1525-26 yılları arasında hemen yanında bulunan dış hazine binası, o da hemen şuradaki kubbeli yapı, İkisinin birlikte 16. yüzyılda inşa edildiğini yine 16. yüzyıl tarihçisi Nişancı Mehmet Paşa'nın aktarmasıyla öğreniyoruz. Bu tarihler arasında yani 1525-26 yıllarında tamamlandığı biliniyor. Fakat süsleme programı gibi ince detayların 1528'e kadar devam ettiği de bilinmektedir. Sarayın hesap defterlerinde sonraki yıllara ait harcamalarda divanhaneye ait harcamalar yer almaktadır.
Burada Mimarbaşı Alaaddin'e yani Acem Ali'ye 3000 altın verilmesi ve hilat giydirilmesi sebebi olarak yeni divanhaneyi yani kubbe altını tamamlaması gösterilmektedir. Mimarbaşı Alaaddin tarafından yapılan yeni divanhane binası 1665 saray yangınında büyük hasar görmüş ve 4. Mehmet tarafından büyük ölçüde onartılmıştır. Yapı daha sonra 1792-93'te 3. Selim, 1819 ve 1820'de ise 2. Mahmut tarafından elden geçirilmiş ve günümüz halini almıştır. Bu onarımlara ait kitabeler kubbe altına yani divanhaneye girişin sağlı sollu iki yanında yer almaktadır. Divanhane aldığı hasar ve zaman içerisindeki onarımlara rağmen ana plan şemasından bir şey kaybetmemiştir. Yapının plan şeması 3 birimden oluşmaktadır. Bu birimler arasında organik geçişler olmakla birlikte hepsi birer kubbeyle örtülmüştür. Bu birimlerden Adalet Kulesi'ne bitişik olan ve kubbe altı olarak isimlendirilen birim, divan heyetinin toplandığı ana mekandır. Divan heyetini günümüzün Bakanlar Kurulu olarak görebiliriz. Kubbe altının hemen yanında ise divan esasında katiplerin yer aldığı Divan-ı Hümayun kalemi yani defterhane yer almaktadır. Divan-ı Hümayun kaleminde divanda alınan kararlar kayda geçirilmekteydi. Bu iki mekanı ayıran bir duvar söz konusu değildir. Sadece arada bir paravan vardır ve iki mekan arasında geçişi sağlayan taş işçiliğinin güzel bir örneği olan mermer bir kapı yer almaktadır. Divan-ı Hümayun toplantıları Ayasofya'da kılınan sabah namazıyla birlikte başlardı. Namaz sonrasında divan üyeleri Bab-ı Hümayun'dan 1. avluya girerler ve vezir yolundan çavuşbaşı ve kapıcılar ketüdası ile birlikte bir tür geçiş merasimiyle divanhaneye yürürlerdi. Bab-ı Sade'ye doğru gelindiğinde ikinci veziri biraz daha ileriye çıkar, Bab-ı Sade'yi selamlardı. Bu geleneksel bir saygı göstergesiydi. Daha sonrasında kendini bekleyen heyete dahil olur ve hep beraber divanhaneye yani kubbe altına geçerlerdi. Divana Vezir-i Azam başkanlık etmektedir. Divan üyeleri makamlarına ve rütbelerine göre belirlenmiş olan bir oturma düzeniyle oturmaktaydı. Bunu kısaca açıklamak gerekirse Adalet Penceresi'nin hemen altında Vezir-i Azam, onun sağında kazaskerler, solunda ise vezirler oturmaktadır. Divan-ı Hümayun'un devlet nazarındaki önemini minyatürlü el yazmalarına yansıma şeklinden de anlamaktayız. Birçok minyatürde görebileceğimiz divan tasvirleri bize bir takım mimari ipuçlarının yanı sıra az önce değindiğimiz gibi divan esnasındaki oturma düzeni ve merasimler hakkında da bilgi vermektedir. Arifi'nin eseri olan Süleymanname'de Kanuni döneminde bir divan toplantısı esnasında 2. avlu gösterilmektedir. Burada Hünkâr penceresiyle betimlenmiş Adalet Kulesi ve divanhane görülmektedir. 3. Murat dönemi eseri olan ve Seyyid Lokman tarafından kaleme alınan Şehname-i Selim Han isimli el yazmasında 2. Selim Adalet Kulesi'nde kafesli pencereden divanı izlerken gösterilmiştir. Bu minyatürde aynı zamanda divan üyelerinin oturma düzeni ve diğer minyatürlerde de gördüğümüz kubbeden sarkan küre görülmektedir. Özellikle klasik dönemde yaygın bir şekilde kullanılan kubbeden sarkan küre, hükümdarın kudretini, ruhani varlığını temsil ediyor olmasının yanı sıra cihanın merkezini gösteren bir alameti farika yani sembol olarak Topkapı Sarayı'nda sık görülen bir uygulamadır. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren padişahlar divana başkanlık etmeyi bırakmışlardır. Fakat padişahların Adalet Kulesi'ndeki Hünkâr penceresinden divanı izledikleri bilinmektedir. Dolayısıyla aslında divan toplantıları sanki padişah her zaman oradaymışçasına yapılmaktaydı. Divanda alınan kararların bir kısmı doğrudan uygulanmaya konsa da bazı kararlar arz odasında padişahın onayına sunulurdu.
Divanhanenin önünde L biçiminde mermer bir revak bulunmaktadır. Yeşil porfir ve beyaz mermer 11 sütundan oluşan bu revak, yapının özgün planının bir parçasıdır. Büyük kemerlerle divan meydanına açılan kubbe altının önü, daha önce geniş saçaklarla korunmuştu. 18. yüzyılda ise bunun yerine zengin kalem işi süslemeli, ahşap tavan ve saçak eklenmiştir. Kubbe altının günümüzdeki süsleme programı 1940-1942 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Birçok kaynakta gördüğümüz genel bir tanımlamayla ortaya çıkarılan bu süsleme programı bizzat Kanuni devrine tarihlenmekte ya da Kanuni devri süslemeleri esas alınarak yapıldığı belirtilmektedir. Oysa ki kalem işleri Kanuni devri sonrasında yapılan onarımlarla değişmiş olmalıydı. Çünkü divanhanenin 1665 saray yangınında büyük hasar gördüğünü bilmekteyiz. 4. Mehmet'in divanhaneyi tamir ettirmesi esnasında Kanuni dönemi süslemelerine sadık kalınması ihtimali oldukça düşüktür. Söz konusu yapının 1525-26 yıllarında ana binasının, 1528'de ise dekorasyonunun yani süslemeleri gibi ince işçiliğinin tamamlandığını ve 1665 saray yangınında büyük hasar görüp 17. yüzyılda 4. Mehmet tarafından neredeyse yeniden yaptırılırcasına onarıldığını da bilmekteyiz. Böyle bir durumda yani mimari bir yapının neredeyse yeniden yaptırılırcasına onarılmasından anlaşılan yapının örtü sisteminin yok olmuş olması, duvarlarındaki sıvaların yangında dökülmesi, varsa çinilerin patlaması, mermer süslemelerin erimesi anlamına gelir. Hal böyleyken dökülen sıvaların üzerindeki kalem işlerinin ya da yanıp kül olan kubbedeki kalem işlerinin 17. yüzyıl onarımlarında Kanuni devri süslemelerine sadık kalınarak yeniden yapılmış olma ihtimali düşüktür. Divanhanenin günümüzdeki halini alması 1940-1942 yılları arasında Topkapı Sarayı müze olduktan sonra Tahsin Öz'ün müdürlük döneminde yapılan restorasyonlar ile gerçekleşmiştir. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte Topkapı Sarayı'nda divanhane hakkında konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Topkapı Sarayı'nda divanhanenin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler açıklama kısmındaki kaynaklara bakabilirler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.